Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Çılgın Sarkaç kitabının 3. bölümünün eylem ve duraklamadan oluşan Morse alfabesi olarak geçmekte. Açıklamasını sizlere sunacağım. Bu bölümde Isaac Bentov, atomların ve moleküllerin mikroskopik titreşimleri ile biyolojik sistemlerdeki makroskopik algısal etkiler arasındaki karmaşık ilişkiyi araştırmaktadır. Isaac Bentov standart koşullar altında yaklaşık 10 üzeri 15 Hz'de teta hertz aralığı salınan atomların olağanüstü titreşim frekanslarını tanımlayarak başlıyor. Bu parçacıkların sıfır nokta enerjisi ve termal enerji katkıları nedeniyle oda sıcaklığında bile asla gerçekten hareketsiz olmadığı maddenin kuantum mekaniksel doğasının bir hatırlatıcısıdır. Bu tür yüksek frekanslı salınımlar öncelikle atomik ve moleküler elektromanyetik alanlar içindeki etkileşimler nedeniyle mevcut olmaktadır. Yani ortada bir atomik ve moleküler etkileşimler var elektromanyetik alanlardan kaynaklanan. Elektromanyetik alanlar içinde olan etkileşimler. Bunlar normalde atom 10 üzeri 22 Hz mertebesinde titreşiyor. Atom çekirdeklerinin frekansı ve moleküler bağlarla karşılaşıldığında da burada intranükleer yani çekirdek arası kuvvetlerle ilişkili enerji ölçeği ortaya çıkıyor. Burada tabii ki de olağanüstü bir frekans bu ve bu enerji frekansında doğrudan insan algısı veya etkileşimi için mümkün olmamakta, yani insan algısına girmemekte. Bu türden bir frekans gözlem anlamında. Ve Isaac Bentov da burada biyolojik sistemlerin bu bilgiyi duyusal organların işleyebileceği bir düzeye düşürmesi gerektiğini öne sürüyor. Yani burada bir indirgeme mevcut. İş bilimsel, yani biyolojik sistemler üzerinden değerlendirildiğinde biyolojik sistemlerde daha düşük frekanslarda bir algı seviyesi ortaya çıkıyor. Yani buradan hangi kavrama geçeceğiz? Kuantum titreşimlerine biyolojik ve duyusal uyum. Bu kavrama geçiş yapmak durumundayız. Şimdi bu indirgeme burada biyofiziksel bakış açısından değerlendiriliyor ve organizmalarda evrimleşen doğal çözüm olarak. Bu ultra hızlı salınımlar daha yavaş biyolojik sistemler tarafından yorumlanabilen bir forma dönüştürülmeyi içeriyor gibi bir yorumda bulunuyor. Önemli ölçüde bu daha düşük titreşim frekansları genelde gigahertz mertebesinde veya daha düşük moleküllerin bağlanarak doğa duyusal sinyallerin yönetilebilir frekanslarda işlediği bir çerçeve oluşturuyor. Yani bu frekansları algılamak ve yönetilebilir hale getirmek anlamında bir indirgeme de gerçekleşiyor diyor. Bu atom düzeyinde titreşim enerjisinin molekül titreşimleri ve ardından makroskopik biyolojik tepkilere bağlanması hiyerarşik enerji çevirisinin dikkate değer bir örneği. Yani bu enerji seviyeleri öncelikle atomik düzeyde başlıyor. Bu atomik düzeyde frekanslar daha yüksek. Daha sonra moleküler düzeye geçiyor. Daha sonra bu organ seviyesine geçiyor. Sonra da biyolojik sistemlerde tepkiler üzerinden değerlendiriliyor. Yani bunlar bir iç içe geçmiş şöyle süreçler, birbirlerine bağlı olarak hiyerarşik yapıda düzenlenen sistemler ve burada duyusal işleme sistemi uyaranlara yanıt veriyor. En sonunda mesela duyular. Burada da insanın algı seviyesinde de bu dışarıdan gelen yine titreşimleri algılayacak kapasiteye sahip duyusal organlar veya duyusal sistemler olabiliyor. Ve burada da bu bağlamda da 10 üzeri 3 Hz civarında düşülüyor. Yani sistem sırasıyla burada çok yüksek frekanslar, daha da düşük frekanslara doğru bir gelişen, değişen bir yapı var ve indirgenen bir yapı var ve buradaki frekans
aralığı organizmaların duyusal işleme sistemine yanıt vermesini sağlıyor. Ve burada da aynı zamanda bu zaten bir frekans salınımı şeklinde gerçekleştiği için mesela 10 üzeri 3 Hz dedik. 10 üzeri 3 Hz. Burada 10 üzeri 3 Hz'lik bir yapı. Dediğimiz gibi bir saniye geçtiğinde, yani burada gerçekleşiyor. Dalga tepesi ve çukurları, şunlar dalga boyu, iki dalga arasındaki mesafe yayılım gösterirken diyelim frekans yayılımı bu şekilde. Burada 10 üzeri 3 tane saydığımızda bir saniye geçtiğinde 10 üzeri 3 Hz'e karşılık geliyor bu. Peki moleküler titreşimler üzerindeki işte psikolojik ve çevresel etkilere bakacak olursak, burada da diyelim huzursuzluk, kaygı, korku gibi psikolojik durumlar var. Bunları hemen, bu psikolojik durumları mesela yazabiliriz. Huzursuzluk, kaygı, korku gibi durumlar. Bunlar tabii çevresel elektromanyetik değişikliklerden, işte moleküler titreşimlerdeki ince hızlı dalgalanmalardan kaynaklanabileceği gibi bir hipotez ortaya koyuyor. Ve bu titreşimlerde hormonların salınımı veya dış alanlara olan yanıt olarak nörotransmitter tepkiler, dalgalanmalar gibi vücuttaki fiziksel ve kimyasal değişikliklerle ilişkilendirilebilir. Yani burada iç içe geçmiş katmanlar çerçevesinde nörotransmitter dedik ve fiziksel kimyasal değişiklikler ve dış alanlara tepkiler, hormonlar, bu sistemlerin bu şekilde bu bozuklukların veya diyelim psikolojik durumların tetikleyicisi görevini görüyor. Ve burada da insan duyguları kısmen moleküler, hatta daha alt moleküler düzeydeki salınımlarla modüle edilebilir halde olduğunu iddia ediyor. İnsan ne demek yani bu şimdi? İnsan duyguları kısmen moleküler ve hatta alt moleküler düzeydeki salınımlarla modüle edilebilir. Yani uyumlanabilir ve bunların da çevresel alanlardan etkilenmesi söz konusudur. Yani bu biraz spekülatif bir nokta. Yani bilimsel olarak olmasından daha çok, bilimsel anlamda değerlendirmesinden daha çok metafiziksel veya felsefi olarak da bunu sorgulayabiliriz. Ve bu noktada da diyelim elektromanyetik alanlarda çevresel ve stres faktörleri, işte biyolojik ritimleri nasıl etkileyebileceğini inceleyen psikofizyoloji alanındaki araştırmalarla bağlantılı. Bunlar yani şu anda sadece bir hipotez aşamasında veya deneysel olarak ispatlanmamış, yani spekülatif kalmakla birlikte böyle bir olasılığa imkan olabilir, yani böyle bir şey gerçekleşebilir diye sorgulamış Sacramento. Burada ölçekler boyunca bu hiyerarşik bağlantı, işte atomdan hücresel seviyeye, sistemik olana, doğanın yüksek frekanslı kuantum sinyallerini alçak frekansa indirgeyerek, düşük frekansları indirgeyerek makroskopik duysal bilgilere dönüştürülüyor demiş. Yani dışarıdan içeriye doğru bir açılım söz konusu. Çevresel ve psikolojik geri bildirimler de moleküler titreşim oranlarını etkiliyor ve biyolojik alan etkileşimlerinde dış uyaranların rolü hakkında da çeşitli sorular ortaya çıkartıyor. Yani bu konu büyük ölçüde keşfedilmemiş olsa da duysal deneyimlerin fiziksel temellerini anlamak için potansiyel çıkarımlara sahiptir. Yani duysal deneyimler var orada da. Bu duysal deneyimlere sebep olan da işte fiziksel temeller. Yine bu bağlamda özetle ölçekler boyunca, yani bu bahsettiğimiz boyutsal anlamda ölçekler boyunca, yani bu ölçekler nelerdi? İşte atom seviyesi, molekül ölçeği, organ ölçeği, biyolojik sistemler ölçeği. Her birinde belirli kuantum boyutundan klasik dünyalara
geçiş anlamında titreşimsel düzeyler var. Ve bu titreşimsel düzeylerde temel bir model görevi gören bir süreç söz konusu. Ve bu da biyolojik olarak Morse koduna benziyor. Yani şurada mesela tepesi çukur, tepe çukur, yani bu hareket gerçekleşirken, titreşim hareketi her seviyede, atomik düzeyde de olsun, moleküler düzeyde ise diğer seviyelerde de olsun, daha yüksek seviyelerde belirli bir 1-0-1-0 gibi bir ayrık bir yapı söz konusu. Yani 1-0-1-0, bu mesela tepeye karşılık geliyor, dalganın çukuruna karşılık geliyor, tepeye karşılık geliyor. O şekilde bir sekans gerçekleşiyor. Belirli tabii ki de zamansal ölçekte. Yani eylem ve duraksamadan kastımız burada ne? Aslında bir eylem gerçekleşiyor. Ondan sonra belli bir şekilde de bekleniyor mesela. Ondan sonra tekrar gerçekleşiyor. Tekrar bekleniyor. Bu şekilde. Bir aktivasyon mesela söz konusu. Burada bekleme evresi, aktivasyon evresi, aktivasyon evresi, bekleme evresi. Bu çeşitli boyutlarda. Bu da aşağı x ekseninde de diyelim zaman. Zaman var. Burada da genlik var. Y ekseninde de bunun genliği söz konusu mesela. Burada işte bu eylem ve duraksama, yani şu kısım aslında bir eylemi temsil ediyor. Şu kısım duraksama. Bu böyle belirli bir sekans üzerinden tanımlanarak devam ediyor. Süreklilik arz ediyor. Ve tabii ki de bir periyodik bir yapı söz konusu burada da. Burada aynı zamanda bu Morse koduna benzetmiş Isaac Bentov. Morse koduna benzerlik diyelim. Ve eylem ve duraksama kodlaması organizmalardaki enerji açısından verimli ve duyarlı duyusal işleme için bir temel mekanizma olabilir. Çünkü duyusal işleme daha çok bizim algı seviyemizde, örneğin burada analog sinyallerin dijitale dönüştürülmesi gibi de modellenebilir bu kavram. Ve burada da yine analogtan dijitale geçişte, yani bizim algı seviyemize diyelim dijitalize edildiğini varsayalım. Bilişsel anlamda, bilinç anlamında. Buradaki duyusal deneyimler de bize analog sinyal olarak geliyor. Ve bunlar da bir çevirici vasıtasıyla, beyin çevirici vasıtasıyla işleniyor ve dekod ediliyor. Yani ne yapılıyor? Çözümleniyor. Şimdi burada da tabii ki farklı deneyim seviyeleri, duyu seviyeleri, duyu ortamından sonra deneyim olarak bunlar yansıtılıyor. Yani bizim bilincimize daha çok duyusal algılarımız deneyim olarak daha sonrasında birleştirilerek yansıtılıyor. Şimdi bu noktada bu kalıplar dediğimiz gibi çok önemli ve moleküllerden kozmik seviyelere kadar büyük gezegen veya işte süper kozmik süpernovalar mesela veya galaksiler seviyesine kadar varoluşun farklı ölçeklerinde yer buluyor kendini. Ve bu ölçekler boyunca da yolculuk bu hareket ve enerjinin dönüşümünü, yani hareket ve enerji dönüşümünde dönüşümü mekanizmaları ayrı ayrı incelenmesi gereken hiyerarşik bir yapı içerisinde bir süreklilik söz konusu burada. Yine burada her bir hiyerarşik yapıda bir ortaya çıkma söz konusu, ortaya çıkış söz konusu. Ve bu bağlamda da örneğin yine beyinden örnek verdik. Dış uyaranların elektriksel sinyallere dönüşüyor mesela. Diyelim sıcaklık veya temas, basınç neye dönüşüyor? Bizim duyu organı, dokunma duyumuzda bu elektriksel sinyallere dönüşüyor ve biz bunu algılıyoruz. Aynı şekilde mesela görme organında gözümüz burada ışık ışınları belirli frekanslarda çarpıyor ve biz bunları bu titreşim düzeylerinden nereye çeviriyoruz? Nöronlar vasıtasıyla beyine aktarılıyor ve görme merkezinde işleniyor ve anlamlı bir bize deneyim oluşturmamızı sağlıyor. Şimdi tabii ki de bunlar işin fiziksel temelinden izole edilemez. Yani fiziksel temel oldukça önemli ve bu noktada da bizim deneyimlerimizle fiziksel temeller arasındaki ilişkiyi kurmak.
her zaman illa ölçülecek veya bilimsel anlamda ispat edilecek noktasında teknoloji gereği de veya teori eksikliği nedeniyle de mümkün olmasa da böyle kavramsal olarak düşünmek bizim ufkumuzu açıyor. Muhakkak yani faydası yadsınamaz. Sonuçta özgür düşünceyi geliştirmemizi ve farklı açılardan problemlere yaklaşmamızı sağlıyor bu şekilde bir düşünce sistematiği. Evet, şimdi uyaranların nöral kodlaması nasıl gerçekleşiyor ona bakalım birazcık daha detaylı bir şekilde. Uyaranların nöral kodlaması dedik. Şimdi bu nöral kodlama dış uyaranların yoğunluğuna ve sıklığına bağlı olarak belirli ateşleme kalıpları sergiliyor. Burada nörotransmitter maddeler ve nöronların işte aksonlar ve dendritler boyunca elektrik akımına izin verecek yapıda olması temel etkenler arasında. Yani duyusal nöronlar dedik. Dış uyaranların yoğunluk ve sıklığına. Yani aslında frekansına da bağlı. Frekansdaki enerji düzeyiyle ilişkili kuantum seviyesinde. E eşittir h çarpı f şeklinde. Ve bunun sıklığı da yani frekansın yüksek olması diyelim anlamına geliyor. Uyaranlar anlamında. Tabii bunda bir belirli kapasitesi var. Algılama kapasitesi var. Doyuma ulaşmaması gerekiyor yani buradaki algılayıcının. Doyuma ulaşınca ve belirli bir frekans yüksekliğinde bunu algılamaz muhakkak. Görünür ışık içerisinde diyelim olması lazım uyaranların. Görme için konuşuyorsak veya dokunma için de aynı şekilde tat duyusu için daha farklı bir fiziksel mekanizma söz konusu. Burada nöronlar aktif olarak uyarılmadığında çıktısı düzensiz ve dağınık görülmesine rağmen elektriksel aktivite esnasında ani artışlarla işaretleniyor. Yani şu potansiyeldeki değişimler, aksiyon potansiyelindeki değişimler, belirli ateşlemeler, ritmik ateşlemeler sonucunda yayılım gerçekleşiyor. Diyelim basınç veya başka bir uyarılma biçimi gibi uyaran uygulandığında ritmik ateşleme durumuna giriyor nöronlar ve bunlar aralıklı sivri uçların patlamasıyla sonuçlanıyor. Ya buna da yapılandırılmış desen, yani yapılandırılmış desen anlamında şey yapabiliriz. Bir anlamda çünkü bir desen ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda bu uyaran sonucunda ve bu yoğunluğunun uyaran gücüyle arttığı, uyaran ne kadar şiddetli olursa o kadar güçlü bir şekilde tepki veriyor sistem ve sürekli bir eğilen ve duraklama ritmine karşılık veriyor bu süreç. Bundan bahsetmiştik zaten. Dışsal bir fiziksel uyaran ayrı sinir sinyallerine dönüştürüldüğünde ve sinir sistemi çok çeşitli tabii ki de kodlama yeteneği, duyusal deneyimleri kodluyor. Yani beyin vasıtasıyla. Görsel, işitsel, dokunsal veya diğer duyusal bilgiler bu kodlama sürecinden geçiyor. Ve nöronal ateşlemenin sıklığı uyaran türüne ve gücüne göre uyarlanıyor. Bu periyodik eylem sonucunda temel bir iletişim mekanizması ortada tabii ki de. Bu sinir sistemi vasıtasıyla oluşan temel iletişim mekanizması ve karmaşık bu dışsal gerçekliklerin beyin tarafından çözülmesini, anlamlandırılmasını ve elektriksel dile çevrilmesine olanak tanıyor bu süreç. Şimdi burada Isaac Pelton önemli bir noktaya değinmiş. Sarkaç analizi. Şöyle ondan da bahsedelim. Sarkaç analojisi ve hareket içindeki kısıtlamalar. Şimdi bir sarkacın titreşimleri mesela harmonik olarak bilinen periyodik titreşimleri ileri geri hareket etmesi. Mesela en basitinden temelden basit bir sarkaç çizersek burası işte noktası sarkacın asıldığı mafsal veya noktası. Buradan ip uzatıldığını şöyle düşünelim. Burada sarkacın ucunda bir tane kütle olsun. Bu daha sonra belirli bir yörünge izliyor ve enerji durumuna göre maksimum potansiyel enerji, işte burada potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor. Şurada kinetik enerjisi işte maksimum. Ondan sonra tekrar enerji kaybediyor. Potansiyel enerjiye kazanıyor.
Ve sonra tekrar geriye dönüyor. Şöyle. Şuradan hareketi böyle verdiğimiz düşünelim. Buradan başlattığımızı düşünelim. Şurası denge noktası. Bu denge noktası etrafında salınıyor. Bu sarkaçta da şu iki nokta duraklama noktaları. Kütlenin ulaşabildiği maksimum yörüngesi içerisindeki sınırları duraklama noktaları olarak temsil ediliyor. Bu da eylem. Eylem yani yörüngesi. Parçacığın yörüngesi. Bu aralıkta belirli bir yörüngeyi takip etmesini sağlıyor sistem. Şimdi dolayısıyla bu buradaki şeye benzetmiş. Buradaki eylem ve duraksama biyolojik sistemlerde de gerçekleşen gözlemlenen eylem ve duraksama sistematiğine benzetmiş. Ve burada da tekrarlayan bir döngü var. Sinir ateşleme düzenlerinde gözlemlenen eylem ve duraksama dinamiği bu örnekle somutlaştırılıyor. Sarkacın işte salınım uçlarına ulaştığında nöron ateşlemesindeki aralıkları taklit ederek yönünü tersine çevirmeden önce duraksıyor. Burada yönünü tersine çeviriyor ve bir noktada duraksıyor. Ondan sonra tekrar harekete geçiyor. Duraksıyor, tekrar harekete geçiyor. Bu şekilde bir yapı. Şimdi burada bir sınırlama söz konusu. Tamam. Yine hareketin üzerindeki kısıtlar. Burada potansiyel enerjisinin maksimum olduğu nokta. Kinetik enerjisinin minimumda. Burada kinetik enerjisinin maksimumda. Potansiyel enerjisinin minimumda. O şekilde gerçekleşiyor. İkili bir denge oluşuyor burada. Sınırlı yapı halinde. İkili bir hareket söz konusu. Ve belirli bir açıdan bakıldığında düz bir çizgi olarak düz bir çizgi salınımı gibi görülen kısıtlanmış hareket söz konusu. İki boyutta gözlemlendiğinde. Bu noktada da hareket bakış açısına göre değişkenlik arz edebiliyor. Mesela bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olsa, belirli bir frekans aralığında çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olsa, biz sadece durduğunu gözlemleyeceğiz. Yani şu sarkacın ara konumlarını burada göremeyeceğiz mesela. Bunun periyodikliği anlamında konuşursak şu ara noktalarını göremeyeceğiz. Çok da bulanıklaşacak yani sistem. Hızlı hareket ederse. Yavaş hareket ederse ayırt edebileceğiz buradaki yörüngesini. Her bir anındaki işte sarkacın konumunu, o yörüngeyi takip eden konumlarını tespit etme anlamında. Dairesel hareket işte doğrusal harekete dönüşebilir diyor bu noktada. Yani sarkacın serbestlik derecesi kısıtlanarak mesela bu dairesel hareket ya da eğrisel hareket diyelim. Periyodik hareket doğrusal salınıma dönüştürülebilir diyor. Evet, şimdi bu noktada da bu salınımlı davranışta yine duyusal sistemlerin karmaşık uyaranları yönetilebilir elektrik sinyallerine dönüştürmesi gibi söz konusu. Yani bu kesitli yapı, yani 1 ve sıfırlardan oluşan kesitli yapı yine buradaki sarkaç örneğinde olduğu gibi belirli bir e, şeye dönüştürülebiliyor. E, Örüntüye dönüştürülebiliyor diyor. Ve bir filtreli yani elektriksel sinyallerin filtrelenmesi gibi bu da buradaki bir hareket dönüşümüyle bir analoji kuruluyor. Evet, şimdi kısıtlanmış hareket olarak yine burada moleküler salınımları verebiliriz. Diyelim moleküler bağlarla kısıtlanmış bir sistem nispeten daha sabit pozisyonlarda tutulan atomlardan oluşan daha büyük molekül yapılarıyla birbirlerine bağlanıyor ve bu moleküller serbest olarak bağlanmış ve gevşek bağlı segmentler oluşturabiliyor ve daha serbestçe atomlar hareket edebilirken sarkaç benzeri salınımlar gerçekleştirebiliyor. Yani sabit konuların çevresinde titreşen atomlar söz konusu. Yine bir kübik bir yapıyı ele aldığımızda belirli notlar var burada ve bu notların etrafında atomlar hizalanmış kısıt kuvvetleri nedeniyle. Şöyle gösterelim.
Şunların her biri bir atom olsun. Belirli atomlar olsun ve birbirine bağlanmış olsun. Bu kafes yapısı içerisinde temsil edilsin. Bu yine bu kafes yapısına ait şurada atomlar. Bunlar birbirleri arasında bağlanıyor ve şurada da olsun atomlar. Şu aralardaki de bağlar olsun. Şimdi bunlar kendi eksenleri etrafında hani titreşim hareketleri yapabiliyor bu atomlar. Ama daha kısıtlanmış bir seviyede tabii. Daha kısıtlanmış bir seviyede belirli yönlerde uzaysal yönelimler gerçekleştirebiliyorlar. Yani gel git yapıyorlar. Şurası denge noktası. Bu denge noktası etrafında yine salınım gösterebiliyorlar. Mesela spin örneğine bağlayalım. Daha atomik seviyede elektronun yaptığı spin, dönme yani manyetik momentinin değişimini ele alabiliriz. Burada da yine bu dönme hareketi yine başlangıç konumunda etrafında, kendi eksen etrafında dönmesi, tekrar başladığı yere gelmesi şeklinde bir periyodik bir yapı söz konusu spin ağlarında, spin etkileşimlerinde. Burada yörünge hareketi var, sabit konular veya elektronların da aynı şekilde atomlar etrafında, atomun çekirdeği etrafında diyelim, elektron bulutlarının dönmesi. Burada ise elektron bulutlarının dönmesi, tekrar başa gelmesi, de dairesel bir hareket söz konusu. Ve yine moleküler seviyede titreşen belirli şeyler var. Bölümler var. Organlar yani molekül düzeyinde mesela örneğin DNA olsun elimizde. DNA'nın belirli işte sarmal yapısı. Bu sarmal yapısı etrafında bunların belirli titreşimleri yani moleküllerin üzerinde yer alan moleküllerin yine aynı şekilde bu titreşimleri daha büyük bir yapı içerisinde ileri geri hareketleri söz konusu. Buradan işte daha yüksek seviyelere hiyerarşik olarak geçiş yapılıyor. Şimdi burada yine bu hepsi aslında bir sarkaç hareketi gibi modellenebiliyor. Gerilmiş titreşen bir ipin salınımlı doğasını taklit ediyor bu atomik titreşimler. Bütün bu seviyedeki bahsettiğimiz titreşimler. Ve burada da kısıtlı, ancak yani tabii ki de burada bir kısıtlık söz konusu. Hareket özgürlüğü bir biçimde kısıtlı kalıyor belirli boyutlarda. Ve burada salınımlı desenlerde farklı fiziksel sistem ölçeklerinde tutarlı bir yapıyı oluşturuyor belirli örüntüler doğrultusunda diyebiliriz. Ve daha sonra da diyelim tek hücreli, yani şöyle bir konuya değinmiş Isaac Bentov, biyolojik salınımlara ve ritmik hareketin ortaya çıkışı. Tek hücreli canlılara burada da örnek vermiş. Tek hücreli canlılar, plankton gibi tek bir hareket türü, belirli hareket türüne sahip organizmalar, basit organizmalar ileri geri diyelim hareket yapıyor. Bakteriler dairesel hareket yapıyor. Kendi eksenleri etrafında bu şekilde dönüyorlar mesela. Veya ileri geri hareket yapıyorlar. Böyle bu hareketler tipik hareketler şeklinde görselleştirilebilir. Ve diyelim bunları belirli bir salınımları yönetecek şekilde, diyelim kamçılı bir organizma var. Kamçılı organizmanın kendi kuyruğunu diyelim titreştirmesi belirli bir salınım hareketine sebep oluyor mesela. Yönlendirilmiş yaşam formları da bu yönlendirilmiş desen. Mesela biz uzaktan baksak bunların hareketlerine, birbirleri arasındaki etkileşimlere belki belirli bir örüntü göreceğiz yani. Belirli bir örüntü gözleneceğiz. Burada tabii canlılar birazcık daha farklı, daha çok içgüdüsel hareket ediyor gibi görünebilir. Fakat bu seviyede yine tek hücreli canlılarda belirli bir örüntüleri ortaya çıkartıyor. Kaotik bile olsa hareketleri. Belirli yine kendi kendine tekrar eden periyodik hareketlerde sergileyebiliyorlar. Ve burada da daha koordineli ritmik süreçlere bir evrim söz konusu demiş Isaac Bentov.
Ve bu basit fiziksel prensipler giderek daha karmaşık fizyolojik süreçlere dönüşüyor. Yani burada basit fiziksel prensipler daha karmaşık fizyolojik süreçlere dönüşüyor. Ve aynı zamanda yine daha da yüksek seviyelerde diyelim memeli hayvanlarda insanlara geçiyor. Yine memeli hayvanlarda insanlara olan hareketi. Daha sonra burada da gezegenlere, daha da yüksek seviyede yine gezegen hareketlerine doğru gidiyor. Yani insan ve memeli hayvanlar. Daha sonra insan. Daha sonra da işte gezegenler. Böyle gidiyor. Sonra galaksiler. Galaksilerden sonra evrenin kendi büyük ölçekte gözlemlenebilir evren. Bu şekilde bir hiyerarşik yapı söz konusu. Bunların her birinde belirli hareketler var tabii. Bu hareketsizlik durumu söz konusu değil. Bütün varlıklar belirli ölçeklerde, belirli skalalarda ve şeylerde, kısıtlarda, boyutsal anlamda hareket ediyor. Bunlarda salınım hareketi de ortaya çıkartabilir. Yani aynı hareketin tekrar etmesi, periyodikliği burada söz konusu. Titreşimden kastımız bu zaten. Yani birden fazla kez tekrar eden bir hareket söz konusuysa kendi hareket durumu boyunca bu titreşim olarak ortaya çıkıyor. Daha büyük ölçeklerde işte dediğimiz gibi kozmik ölçeklere geldiğinde dönme, yörünge hareketleri baskın hale geliyor. Ve işte kendi eksenleri etrafında dönüyorlar. Galaksiler, yıldızların ve heliosentrik bir diyelim güneş sisteminde diyelim heliosentrik bir yörünge yapısı var. Güneşte başka bir işte güneşte galaksi etrafında dönüyor. Ondan sonra hepsi birbirine göre hareketli, yani göreceli bir hareket söz konusu. Döngüsel ve göreceli hareket söz konusu. Evet, daha sonra sarkaç hareketinin, yani bu bölümde anlatacaklarımız bu kadar. Daha sonraki bölümde yine bu 3. bölümden devam edeceğiz. Ve sarkaç hareketinin klasik ve kuantum bağlamlarda analiz edilmesi konusuna geçeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.